Evet dostlar, Ziyaretçiler kanalındasınız. Ziyaretçilerin video saatindesiniz. Bu hafta yine değişik, enteresan, ilk defa göreceğim ve sizlerin de belki ilk defa göreceği bir yere geldik. Biliyorsunuz Ziyaretçiler kanalını ilk açtığımız günden beri değişik yerleri, değişik gizemleri araştırmak için değişik dosyalara el atıp sizlere hakikaten bilinmeyen, daha önceden görmediğiniz videoları çekmek için elimizden geleni ekip arkadaşlarımla da yapıyoruz. Bazen yalnız yapıyorum. Bazen ekip arkadaşlarımla yapıyorum. Yine bu hafta biliyorsunuz hep söylerim her videoda. Etrafınızda gördüğünüz gizemli yerler, etrafınızda gördüğünüz değişik yerler varsa mutlaka arayın bize bildirin diye. Yine ziyaretçiler takipçilerinden Ender kardeşim beni aradı. Doğayı seviyor, biraz sonra o da konuşacak. Dolaşırken böyle bir yere karşılaşıyor. İstanbul'dayız. 2026'da çok tepki gösterdiniz abi, neden yer söylemiyorsun, neden yer söylemiyorsun. Ben dedim ki en azından ilini söyleyeyim dedim. Bunu da tekrar buradan açıklayayım. Yer konum belirtmememdeki tek sebep, biliyorsunuz birçok girdiğimiz yere defineciler zaten girmiş oluyor. Ve onlara da hep söylüyorum, evet umut dünyası, hep söylerim. Umut öyle bir şeydir ki plastik şişeyi bile sularsınız. Ama diyorum tarihi dokuya zarar vermeden bir şeyler yapın. O yüzden de daha fazla talan olmaması için tam yer tam konum bildirmiyorum. Yine bu videoda İstanbul'un gizemleri bitmiyor biliyorsunuz. Ayasofya'nın altına girdik. İstanbul'da birçok tünele girdik. Daha bilinmeyen çok şey var. Elimizden geldiği kadar sizlerin yardımıyla da bunlara ulaşacağız. Videoları sonuna kadar izliyorsunuz. Teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Teşekkür ederim. Yorumlarınızı yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Kanalımıza katıl butonundan katılarak destek. Süper teşekkür. Süper stickerlarla da destek olabilirsiniz. Çok konuşmayacağım. Bir ormandan aşağı doğru indik. Şimdi sözü sevgili Ender kardeşime vereyim. Hem size bir merhaba desin hem de buraya nasıl geldik onu anlatsın. Evet Ender'cim. Evet. Merhaba arkadaşlar. Buraya bir hafta sonu gezisi için geldik. Böyle yürüyüş bakımında. Gezerken bir tünel buldum. Tabii bu tüneli bulduktan sonra biz fazla şey yapmadık ama girdik içeriye. Biz amatör olduğumuz için girmedik. Daha sonrasında tabii Serhat abinin kanalına üye oldum. Baktım güzel videolar var, araştırması güzel, mağaralar falan derken Serhat abi dedim bir yazayım. Sağ olsun o da değerlendirdi bunu. Dedi gel Ender kardeşim bir bakalım. Güzel bir yere benziyor. O vesileyle bugün geldik ve çekimlere başlayacağız. Sağ ol Ender'cim. Teşekkür ederim. Senin vasıtanla ziyaretçiler de bir yer bulacak. İstersen yavaş yavaş yürüyelim. Arkadaşlar Ender aradığında ufak bir video almış. Ben ilk gördüğümde tabii İstanbul biliyorsunuz yıllar boyunca hep alınmaya çalışıldı. Ta ki 1453 yılına kadar. Tabi Bizans bu arada yıllar boyu kuşatmalar altında olduğu için İstanbul'a su taşımak zorundaydı. Fakat hep söylerim, su taşırken, su kanallarını yaparken bunları da farklı kaçış yolları olarak değerlendirdi. Yani İstanbul'un altında daha bilinmeyen o kadar çok tünel, o kadar şeyler var ki dediğim gibi Ender kardeşim bir dakikalık video çekmiş. Ona baktığım zaman ilk başta bir su kanalı görüntüsünü gördüm ama ileriye gitmemiş. Dedim ki en azından gelelim bakalım, çünkü birçok su kanalı diye gördüğümüz yer bizi farklı şeylerle karşımıza çıkabiliyor. Ki biliyorsunuz birçok videoda herkesin ya burası su sarnıcı dediği yer daha sonra bizim çekimlerimizden sonra farklı bir şey olduğunu ortaya çıkardık. Bir de bu videoda şunu söylemek istiyorum. Tabii İstanbul'dayız. Dolaşıyoruz. Arkadaşlar, barajların çoğu kurumuş. Barajlarda su kalmamış. Ciddi bir su sıkıntısı var. Aralığın 15 Aralık'tayız. Bakın, doğa sanki bahar gibi kendini yenilemiş. Bakın ağaçlar, her şey sanki kış değil bir bahar. Yani bakın güneşli bir hava. Dünyanın dengesi bozuluyor arkadaşlar. Hep diyorum ya, ekolojik denge. Bozduk, biz insanoğlu bozduk. Doğayı pisleterek. Bazı güçlerin insanoğlunu yok etme isteği. Savaşlar, salgınlar, havadan atılan spreylemeler. Bunlar hepsi
doğayı bu hale getirdi. Şimdi şöyle geldik. Şimdi Ender, sence burası bir defineci çalışması sonrası mı açıldı? Evet abi, bunda hiçbir fikrim yok ama geldiğimizde biraz daha kapalıydı. İşte ben deliği gördükten sonra biraz daha genişlettim. İçeri Evet. girmek için bakımdan. Tabii içerisi olağanüstü bir yer. Şimdi şöyle bir şey var Eder. Ben buradan çok zor sığarım. Yani şöyle göstereceğim. Ender, şu tutar mısın sen? Feneri arkadaşlar da görsünler. Yok diklemesi, hani yüksekliğini göstermek için. Ha, Yüksek şu ağza. şöyle mi? Yani baktığın zaman bir buçuk fener. Oradan sığmam çok zor gibi gözüküyor ama deneyeceğim. Şöyle baktığınız zaman şimdi etrafta burası kazılmış. Bakın, burası kazılmış. Şöyle kazılmış. Ama bu kum herhangi bir yere nereye atılmış bilmiyorum ama bir kazılma işlemi var burada. Çünkü şurada baktığın zaman burada bir yapı olduğu da gözüküyor kayalardan. Ve şurada baktığın zaman ateş fırınlanmış tuğlalar. Büyük ihtimalle içeriği göreceğiz. Roma yapısı. Biz şimdi buradan nasıl gireriz, nasıl giremeyiz bir bakacağız arkadaşlar. Şimdilik dediğim gibi doğanın dengesi tamamen bozuldu. Görüyorsunuz 15 Aralık tarihi ve ağaçlar çiçek açmış. Doğa şaşırmış, ekolojik denge bozulmuş. Barajlarda su sıfır arkadaşlar. Geçen sene geldiğim şu yakındaki bir barajda bir video çekmiştim 2 sene evvel. Ve o videoda belime kadar suya girmiştim barajda temizlenmek için. Şu an o barajda inekler otlanıyor. Su çok büyük sorun. Hep söylerim. Karanlık çöktü, karanlık başladı. Su savaşları, suyun ne kadar değerli olduğunu birçok canlı yayında sizlere anlatıyorum. Lütfen bunları bir tarafa yazın. Lütfen doğayı korumaya alın. Lütfen hazırlıklı olun. Birlik olmalıyız. Videomuz devam ediyor. Buraya girmek için uğraşacağız ve inşallah gireceğiz. Bir yere ayrılmayın. Evet dostlar, videomuz devam ediyor. Dediğim gibi İstanbul tüneller, belki su tüneli, belki başka bir amaç için yapıldı ama gerçek şu ki Ender kardeşim bana 1 dakikalık video atmıştı. Benim gördüğümde Bizans yapımı tünellerdi. Şu an onu göreceğiz. Biraz bölge girilmez bir bölge değil. Bunu artık videolarımda söylemek zorundayım. Çünkü biliyorsunuz 2 tane dosyam var. Çok şükür onlardan da aklandık gibi. Biz bir yerlere girerken, bir yerleri keşfederken eğer devletimiz oraya girilmez yasak tabelasını koyarsa girmeyiz arkadaşlar. Bölge ormanlık bir alan. Herhangi bir girilmez askeri bölge uyarısı yok. Bunu da bu videoda belirtmek istiyorum. Şimdi belki de benim ilk defa göreceğim, belki İstanbul'u Konstantinopolis'i korumak için yapılan, su taşımak için yapılan su tünellerinden birisi. Ama ben hep şunu söylüyorum. Su tünellerine baktığınız zaman üstlerine de kaçış yolları yapmışlar. Hala Bizans'ın gizemi çözülemiyor. Ender, şurada da bir şey var bak. Boşluk var gibi. İleride yan çöküntüsü var ufaktan. Ha. Ama tamamı çökmemiş. Ha. Halen duruyor. Sadece toprağa çökmüş. Ha. İlerisine kadar gittim ama bu böyle yukarıya doğru devam ediyor. Oradan girmek bir daha kolay, buradan mı girmek? Buradan. Orası açık değil şu an. Açık değil. Değil. Ha, orada ama geçişimiz var değil mi? Tabii. Tamam. O zaman dediğim gibi Ender kardeşim de doğayı seven, taşları, özel taşları seven. Aynı zamanda söyleyelim bir şey. Söyle, Tato sanatıyla uğraşan, İstanbul'da yaşayan güzel bir kardeşimiz. Doğayı seviyor, ilginç yerleri gezmeyi seviyor, doğadan taşlar topluyor. Doğa aşığı bir arkadaşımız. Tabii böyle yerler bulduğu zaman da insan oluyoruz, merak ediyoruz. O da sağ olsun girmiş, bakmış, demiş Serhat abiyle ben buraya girelim. Şimdi bakalım, deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Ender kardeşim girecek. Şu ışığı verebilirim istersen sana, bak. Cimde de var. Aldım ben yanıma ışık. Şimdi ben bakacağım. Ender buradan sığarsa
Ben de sanki sığarım gibi gözüküyor ama. Şimdi Ender geçti. Ben geçeceğim. Ender'im sen istersen kamerayı al. Şuradan. Sen de kamera bırak. Tamam, bırak. Sen biraz ilerle. Ben buradan sanırım sığacağım gibi gözüküyor. Sen bak üstüme benim. Sığmıyorsan söyle. Tamam, gel. Şu an sığarsın. Evet. Çok şükür. Bayağı. Yok. Bu iyi oldu Ender. İstersen ilerlesen biraz. Tamam. Ben de şurada rahata geleyim. İşte hep imrendiğim şu. Sizler ne güzel böyle emekleyebiliyorsunuz. Ben şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Ender tabi kaç kilosu? Ben 70. 70 kilosu 140. Yarı. Tavan. Ender tehlikeli. Şurada betonlar var. Şöyle çevirirsen ortalarsan beni kamerayı. Heh. Şöyle. Yapı görmüş. Su kanalı tarzında. Evet. Bakalım ilerlerde ne oluyor. Çatı düzeni var. İstersen Ender yavaş yavaş kamera elinde çeke çeke git, ben arkandan geleyim. Sen de ziyaretçilerin bu haftaki ışığın yeter. Yeter ışığım. Güzel detayları çekerek yavaş yavaş ilerleyelim. Yine burada bir çökme olmuş. Evet. İşte tabii toprağın nemi gelmiş. Buradan bir çökme olmuş. Böyle bakalım. Nereye gidecek? Sen devam et istersen. Sanırım herhangi bir korku, gerilme yok. Şu an biraz daha yüksek tabi. Şimdi ben videolarda diyorum ya, buralara girmek tabi ayrı bir zevk. Ama şurada kalkabilirim. Evet, orada kalkabilirsin Serdar. Şimdi şöyle yapayım. Göbekten diyafram sıkıştırıyor. Nefes almak zorlanıyor. Yapı, toprak yapı, taş düzen. Yerlere baktığın zaman su kanalı olma ihtimali yüksek. Ama diyorum ya, bunlar çok zeki adamlardı. Su kanalı gibi gösterip belli manastırlardan, kiliselerden, kalelerden birbirine geçiş, bağlantı yolları yapıyorlardı. Oh! Örümcek çiyan var. Nem var, rutubet var. Şimdi onu diyorum Ender. Böyle yerlere giriyoruz. Videoyu çekiyoruz. Sonuna kadar gidiyoruz. Evet. Sonunda diyorlar ki abi bitti. Biz yapmadık. Bizans yaptı. Bir de bunun dönüşü var. Yarasa. Yarasa. Evet. Çünkü buraya yaklaştım, kulağıma bir şey vızıldadı. Evet, yarasa. İstersen çek. Yarasıcık uyuyor. Buralar tabi sevdikleri yerler. İlerleyelim Ender'im. Sen de anlat, konuş istersen bilgini. Abi şu anda bu tarafa kadar ilk defa geliyorum ben de. Daha önce o ilk kimseye kadar geldim. Tabii biz alışık olmadığımız için ilerlemedik. Ne büyük heyecan değil mi Ender? Evet. Yani merak ettiğim bir yeri ilk defa görüyorsun. Yani ilerisini çok merak ettim ama dediğim gibi tek başıma oldu mu biraz Tabii. ürpertici ve böyle yerlere her zaman mutlaka yanınızda güvendiğiniz birilerinizle girin. Çökmüş mü burası? burası çökmüş ama yani geçmekte sıkıntı yok.
Evet. Bak. Su taşımış büyük ihtimalle. Yeni dönem ayakkabı. Ve güzel ayakkabı. Definition'ın girdiği bir yer ama büyük ihtimalle. Evet. Girmişler. Çok iz yok ama şöyle su şişesi vesaire. Buradan geçer mi? Geçersin. Geçerim. Biraz. Yoruluyorum Ender, yoruluyorum. Dinlenelim biraz. Evet. İlerisi nasıl, bak bakalım. Şöyle ilerisine. Hatta şöyle. O ilerisi biraz daha dar bir çöküntü var ama. Evet, gidelim bakalım. İşte burada bir çöküntü olmuş. Taşlar komple çökmüş. Orası ama havalandırma bacası da olabilir. Evet. Bunun üst tarafında yanında bir çöküntü var dışarıda. Hı hı. Büyük ihtimal o bacanın çöküntüsü o da. Evet. Ender, sen o çöküntü olan yere kadar bir gitsene. Tamam. Eğer gitmiyorsa efor sarf etme. Tamam. Sen bekle o zaman orada abi. Evet. Burada ayakta durabiliyoruz ama. Karşı taraf tam bir çöküntü ama. Yok abi, gelmene. Bir saniye, biraz daha ilerleyeceğim. Tam bir net görüntü alayım şuradan. Yok, çöküntü var burada. Burada kademe yapmışlar. Orada kademe yapmışlar, ayak yürüyebiliyorsun. Evet. Suyun demek ki gibisini İleride bir çöküntü Yeniden. var. Ve orada dönemeyiz. tam orta çizgiye. Kameranın ortası, ha. Evet. İleride bir çöküntü var. Hı hı. Direkt karşısı zaten görünmüyor hiçbir şey. Hani Hiçbir şey gözükmüyor. hiçbir şey görünmüyor. Sadece toprak tabakası yukarıya doğru. Tavana doğru gidiyor. O zaman şöyle söyleyeyim sana. Yavaş yavaş çıkalım. Çünkü anlaşılan evet, bu bir su kanalı. Su kanalı olarak kullanılmış. Evet. Ama mutlaka bunun bağlandığı bir yer vardır. Mutlaka. İstersen çıkıp dışarıdan Dışarıdan bakabiliriz. dışarıdan doğru yürüyelim yukarıya Evet. doğru. Belki Bakalım bir giriş. ne bulacağız. Belki kısa bir video olacak. Ama diyorum ya, Ender de şu an çok mutlu. İlk defa Acayip hep mutluyum. aklındaydı değil mi? Evet, hep aklımdaydı. Nereye gidiyor diye. Evet, böyle İstanbul'da böyle çok tünellere gidiyor. Çok şey var, hani böyle su kanalı olarak yapılmış yerler var. Ama Bu değil mi? büyük ihtimalle çöküntüden sonra devam eden vardır bu Vardır çünkü. mutlaka. Çünkü İstanbul'un altı örümcek ağı gibi. Yani yıllarca biliyorsun Konstantinopol'ü almak için birçok düşman saldırdı. Bizans'ta suyu taşımak için su çok önemli, biliyorsun. Videonun başında da söyledik. Su çok önemli. Şu anki İstanbul barajları ve tüm Türkiye'deki barajlar ciddi anlamda kurudu. Biraz sonra göstereceğim. O barajda ben 2 sene evvel o gölde videosu var kanalda. Hatta Malatya depremine oradan hissetmiştik. Ben videonun çıkışında üstümü yıkamak için belime kadar suya girmiştim. Şu an orada demin gördük.
Buzağlı şeyler, inekler otluyor. Su çok önemliydi. Suyu taşımak için yerin altına çok tüneller yaptılar. Birçoğu tabi yapılaşmayla beraber çöktü, etti. Bir bakalım, belki dışarıdan başka bir bağlantısını bulabiliriz. Videomuz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. Ben şu geri gideyim. Ve az ileri gittiğin zaman Döneceğim. yukarıdan şey yapıyor. Güp 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 ses geliyor. Şimdi orada seninle gelirken şeyi de görmüştük. Neydi onun adı? Bir gölet. Evet. O gölette buranın su tuzağı olabilir diye düşünüyorum. Tam şu anda zaten üst çaprazımızda duruyor gölet. Ender'im sen biraz uzaktan takip et. Tamam. Yakından geldiğin zaman Tamam. ziyaretçiler popomu çekiyor. Popomu görmesinler. Sen yine Tamam. duvar yapılarını çekerek, yolu çekerek gelirsen sevinirim. Bugünkü Vadim Ender. Sanırım 80 metre falan gitti gölde. Evet. Bayağı geldik. Gönül ister daha ileri gitmek. Ama Ya önemli değil anne. Sonuçta bu bile bizim için önemli. evet, yarasamız da burada. Burada da bir çekme var. Buradan çıkalım. Buradan. Evet Serhat abi. Aslında önemli olan şimdi oradan çıkman. Çünkü İstersen ben çıkayım. Senin ellerine yardım edeyim. Ne diyorsun abi? Ben çıkayım. geri çıkacağım. Geri mi çıkacaksın? Tamam. Ellerim Ama şöyle. soluklanayım. Tamam. Bak ben çıkayım. Ellerinden yardımlaşa ben daha iyi yaparım senin için. Geri çıkarsam ellerimden çekersin. Aynen. Sırt üstü. Sırt üstü çıkarsan daha iyi. Orası olur. rampa ya. Evet, rampada. Dediğin gibi. Evet, sen kamerayı al. Dur bir dakika. Tamam. Geç kardeşim. Tamam. Ben geçiyorum bunu. Zor işler. Arkadaşlar çok zor işler. Evet, buradan hayatta böyle çıkamazsın. Buradan sırt üstü çıkacağım. Ama biraz dinlenmem lazım. O yüzden şuraya kadar gelip, çünkü sen istersen kamerayı orada bir yere koy. Ben şimdi şurada döneyim. Bir dakika şöyle bir. Şunu alır mısın? Ver abi. Tut elimden. Evet. Evet. Dur bir dakika, bir saniye. Bir saniye. Okey.
Tut kolumdan tekrardan. Bir dakika dur. Şöyle. İki elini versene. Bir dakika. Kamerayı bırak hemen. Haydi. Çekebileceğim mi? Çekelim. Evet. Biraz. Biraz daha. Oh süpersin. Evet. Ender. Serhat abinin son durum. Evet. Çıkmak çok zor. Kilo veriyorum arkadaşlar. 143 kiloydum. 140 kiloya düştüm. Daha da düşeceğim. Şimdi buradan Ender çıktı. Oh bir soluklanalım. Evet. Videomuz devam ediyor. Kapat Ender kardeşim. Üstten bir kere bas. Şimdi arkadaşlar buradan girdik. İsmail'le. Şu aşağısı göl. Bir zamanlar göldü. Ve şu an kupkuru. Onu da gösterebilsem göstereceğim. Şimdi aşağıdaki tüneli dışarıdan takip edeceğiz. Şimdi bak. Burası İlk çöken yer herhalde. baktığımız zaman evet. Burası ilk çöküntünün olduğu yer. İlk sürünerek geçtiğimiz yer. Ya inanamıyorum. Aralık ayındayız. Bak çok zaten şurası vadi. Şuraya bak Aralık ayındayız. Arkamdan çok yakın gelme. Neden biliyor musun? Dallar takılıp gözüne girmesin. Ormanda arazilerde arkadaşlar yürürken ister istemez dallardan arkaya bırakıyorsunuz. Arkadaki arkadaşınıza çok dikkat edin. Şimdi şuraya bir bakacağım. Şimdi bizimki kıvrım almıyordu. Ben şuraya bir bakayım. Şurada bir tümsek var. Heh. Evet. Burası bak. Bu bence bak şurada. Şurada ikinci çöküntümüz. Evet. Oraya doğru gidiyor. İkinci çöküntümüz. Bu aşağısı uçurum, dikkat et. Çünkü şurası vadi. Öyle takip edeceğiz buradan. Şimdi senin gittiğin çöküntüye bakacağız. Yani şuradan da gözüktüğü gibi bak. Görüyor musun? Bak burası büyük ihtimalle o büyük yer. Demin baktığımız yer bak. Orası bayağı çukur çünkü tünel böyle geliyor dikkat edersen. Burası ikinci benim durduğum çöküntü. O zaman bayağı toprağın altında burası. Evet altında. Şuradan belli oluyor. Şu parmağım ucunda gözüküyor mu? En az 14-15 metresi var. Sonra ben orada durdum. Sen buradan ilerledin. Zaten bak yere baktığın zaman yerdeki taş yapısına tünelin üstünde yürüyoruz. Gittikçe tünel aşağıda kalıyor. Tabii. Şimdi senin dediğin yer buralarda. Ama sen bayağı ilerledin. Buralarda bir yerde olmalı. Çünkü bak şu an bunun altı tünel. Şu an senin dediğin gibi böyle geldi. Kıvrılıyor dedin. O tarafa gitmez. O zaman bu göle doğru o yukarıdaki gölete doğru çıkıyor. Şurada bir şey yok değil mi? Şu kayaların altı yapı. Ve burada
bu kaya büyük bir yapı. Oda gibi bir şey var bunun altında. Bak buradan da göründüğü gibi, görüyor musun? Sen burada şey demiştin bana. Bak şuralar toprak. Şurası böyle kaya. Oralar toprak. Bak. Tünelin üstündeyiz. Sen bana şey demiştin. O zaman buraları çok dolaştım abi. Buralarda bir ne var demiştin? Kilise. Kilise. Şu kısımda ama işte dediğim gibi çok lüks bir restoran yapıldı. Ya bertaraf ettiler ya toprağın altında kaldı ama yerli halkın da arkadaşlarımın da söylemesi orada bir kilisenin olduğu ve kalıntılarını toprak altında kaldı ama daha öncesi yer üstündeymiş, görünüyormuş yani. Sonra oraya çok lüks. Aynen. Yani bu bölgeye zıt bir lüks restoran yapıldı. Aynen. Çok zıt yani. O kadar zıt ki yani bu lüks restoranın burada Vardır bir sebep. bir sebebi vardır mutlaka. Büyük ihtimalle bu tüneller su taşıma amaçlı yapıldı ama ben hep derim okuduğum. Kilise kaçış tüneli de olma ihtimali. Çünkü bak kilise şu yukarıda ağacın öbür tarafında diyorsun. Evet. Orası özel mülk oldu. Büyük ihtimalle giremeyeceğiz. Yapı aşağı doğru gidiyor. Aşağıda ne var? Ha, o yüzyıllarda aşağıda göl var mıydı bilmiyorum. Deredir yani. Deredir. Deredir. Göl yok. Dere ağızlarına, su ağızlarına kaçış tünellerini yaparlar. Ya kilisenin veya o dönem manastırın suyunu kullanmak, bir yandan da kaçış tüneli kullanmış olabilirler. Yine diyorum arkadaşlar, bakın yapı kaya. Bakın buralar toprak ve şurası da vadi. Böyle aşağıya giden bir vadi. Şuradan mı gidelim, şuradan mı? Buradan çıkarsak arabanın olduğu yere çıkıyoruz. Evet, o zaman şuradan bir gideyim ya. Bu patika yolda. Çünkü bak burası toprağa döndü. Büyük ihtimalle burayla birleşiyor. Üst taraf kaya. Orası kaya. Burada birleşiyor olabilir. Tabi yani bu mevsimde ben çok ormanlık arazide dolaştığımda bitki örtüsü daha azalmış oluyor. Yeşillik yok ama daha net görebiliyorsunuz. Fakat dedim ya, bakın Aralık ayındayız. Ben yazın işte Temmuz ayında geldim. Bu kadar. Ot kalmamış hani normal ağaçlıktı. Şu an geldim de şaşırdım yani. Şurada sanki bir kazı mı yapılmış? Gölün olduğu yere geldim. O su döküntüsünün olduğu yere. He. Yukarı üstümüzde. Sanki burada bir toprak taze. Evet. Bakın arkadaşlar, tam şunun orada da gölet var. Acaba sonradan yapılmış mı yoksa bir su tuzağı mı? Bak istersen telefona. Doğa her zaman gibi muhteşem. Doğa saklıyor. Doğa saklıyor arkadaşlar. Biz böyle çıkalım o zaman, gidelim. O gölet de arkadaşım burada şey demişti değil mi? Çocukluğumdan beri var. Yaklaşık yani 23 yaşında, 25 yaşında desek yani 20 senedir o burada oturuyor. 20 Evet. senedir de o gölün ne kuruduğunu biliyorum diyor. Ne de böyle su şey yaptığını biliyorum diyor. Kuyu gibi bir gölet. Evet. Su eksik olmuyor. Acaba su tuzağı da mı olabilir? Biz buradan herhalde çıkamayacağız galiba. Buradan. Bakalım. Şimdi mesela bak burada şey bitti. Kaya yapısı bitti. Kaya yapısının altını kaçırdık aslında bakarsan. Evet. Yani ne tarafa gitti artık belli değil. Evet, işte burada dönüyorlar, çok gizli şeyler yapıyorlar ama dedim ya, tabiat ana
gizliyor. Şimdi bak, o tünel belki 1000 yıldır orada. Depreme, erozyona ayakta kalmış. Burada bir patika yol var. Büyük ihtimalle bu o restorana doğru çıkıyor. Bu videoda bol bol sanırım yeşillik ve orman izleyeceksiniz arkadaşlar. Buraları yayınlar mıyım bilmiyorum. Hani belki bir giriş daha buluruz diye yürüyoruz. Hava kararmak üzere. Ayağımızın altındaki kaya yapıyı kaybettik. Şuralarda da kim bilir ne var. Aslında bir gün buralara gelip saatler boyu yürümek lazım. Buradan mıydı? Böyle çıkarsak arabanın önüne çıkacağız. Demek ki yol kenarına. İşte bak şu kısımda zaten restoran var şu üstte. de. Büyük ihtimal tünel devam ediyor kiliseye doğru. İşte orayı kiliseyi göremez değil mi? İşte zaten bak şurada da çok sık orası. kiliseyi görüyor musun? Evet. Tepeyi. Yani doğal oluşumdan daha çok yapay var burada. Tabii. Ya altımızda eminim ki odalar var. Dediğin gibi o kilise nasıl yıkıldı? Nasıl yapıldı? Güneş önümüzü görmeyi de engelliyor. Dostlar, sevgili Ender'le beraber geldik. Bak Ender, gördün mü? Yine kaya yapı başladı. Büyük ihtimalle de bu böyle gidiyor. Dediğim gibi sevgili Ender dolaşırken bulduğu bir tünele beni aradı. Videoda bakmıştım zaten, su tüneli olduğunu tahmin ettim. Ama diyorum ya, şaşırtmaca yanılmaca çok oluyor. Geldik. Belli bir yere kadar gittik. Ender devam etti. İstanbul zaten gizemleriyle dolu bir yer. Bu hafta belki umduğunuzu bulamadınız ama ben hep diyorum, bazen öyle yerlere gidiyoruz ki saatlerce yürüyoruz. Saatlerce emek veriyoruz, gidiyoruz. 10 metre gidiyoruz. Çökme olmuş, kapanma olmuş. Öyle çok döndük. Hep derim, video çekmek, şu an sizler belki çayınızı aldınız. Ziyaretçileri ilk açıldığı günden beri her cumartesiyi bekleyen, ailece izleyenler, sağ olun. Onlar zaten biliyorlar, takdir ediyorlar. Bu videolar kolay olmuyor. Bu haftalık bizden bu kadar. Bu hafta İstanbul'da bir tünele girip belki güzel bir şey buluruz diye elimizden geldiği kadar gittik. Ender'in yaptığı araştırmalarda bir kilise kalıntısı bağladığın zaman, evet, kilise burada, aşağıda göl var, kaçış tüneli de su tüneli de olabilir. Her hafta sizlere değişik yerler, değişik videolar çekmeye elimden geldiğince gayret göstereceğim. Süper chat, canlı chat'tesiniz. Canlı chat'te olanlar bol bol yorum yazın. Video bittikten sonra bol bol yorum yazın. Kanalımız sizler sayesinde büyüyor. Videolar bittikten sonra arkadaşlar, canlı chat bittikten sonra hype puanı vermeyi unutmayın. Hype puanları ücretsiz. Sizin verdiğiniz puanlarla videolarımız değerlendirmeye alınıyor. Yavaş yavaş 2025'i bitirmek üzereyiz. 26
Aralık'ta kanalımızın tam 5. yılı dolmuş olacak. Her geçen gün çıtayı daha çok yükselteceğiz. Bu 5 senede çok güzel videolar çektik. Çok güzel yerler çektik. Daha önceden hiç kimsenin görmediği yerleri göstermeye çalıştık. Belki bu söylediklerim yanlış anlaşıldı. Bazılarınız abi sizden önce gelmişler, su şişeleri var diyenlere hep şunu söyledim. Evet, bizden önce zaten birileri geliyor. Biz şunu diyoruz. Siz ilk defa bu görüntüleri görüyorsunuz. Dediğim gibi yorumları yazarken saygıyı unutmayalım. Emeği unutmayalım. Emeği taşlandıralım. Sevgili Ender'cim, yoruldun. Yorulduk. Güzel bir deneyimdi. Keşke daha ileri gitseydik. Evet. Gidebilseydik daha doğrusu. Ama bir çöküntüye karşı karşıya geldiğimiz için gidemedik. Ama güzeldi. Bana da güzel bir deneyim oldu. Çünkü çok merak ediyordum tünelin sonunu. Bu kadar yapabildik. Olsun. Ama güzel bir doğa gezisi oldu. Yürüyüş En oldu azından bizim Ender için. seninle tanışmış olduk. Evet. Ender şey diyor arkadaşlar. Serhat abi bundan sonra diyor gideceğin yerlere ben gelirim diyor. Kemal abi sen ben. Ender de Evet. korku yok. Ender de seviyor. Zaten sanatçı. Doğaya ilgi duyuyor. Umarım Ender'le bundan sonraki videolarda yine beraber olacağız. Birçoğunuz yazıyorsunuz abi ben de videolara katılmak istiyorum diyorsunuz. Ben de gelmek istiyorsunuz. Bakın Ender'le buluştuk. Ender'i tanıdık, Ender'i gördük. Ender'le girebileceğimize karar verdik. Şimdi hepinizle bir yerlere gitmek tabii ki isterim ama girdiğimiz yerler görüyorsunuz. Sıkışma tehlikesi var, yıkılma tehlikesi var. Birbirimizi tanımalıyız. Yani ben hep şöyle söylerim. Bir dalıcı olarak, su altı dalıcısı olarak body çok önemlidir. Doğada body çok önemlidir. Ben şunu gördüm ki evet Ender'le bir yere gidilir, güvenilir. Güven çok önemli arkadaşlar. Hepinize bu haftalık ziyaretçiler Serhat'tan selam olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ender'e huzurunuzda teşekkür ediyorum. Daha birçok videoda inşallah beraber olacağız. Ziyaretçileri takipte kalın. Etrafınıza yayın. Sizlerle beraber büyüyelim. Videoları beğenmeyi unutmayın. Ender'cim son kez ziyaretçilere ne dersin? Ziyaretçileri takip etmeyi unutmayın. Hep ne dedik? Varsa var yoksa yok diye bu yola başladık 5 sene evvel. Ziyaretçiler anı yaşar, sadece gerçekleri izler. Unutmayın, bizde yalan kurgu yok. Sadece doğrular var. Allah'ın selamı üzerinize olsun.